duvarlara finish atmak gerekebilir. Ama ben çok hassas olmadığını düşünerek tek seferde üçlük çakı ile giriyorum. Geometri deyip takımıma bakıyorum. Gördüğünüz gibi takımım doğru tarafta. Helisel gideceğim. 0.2 mm aşağıya adımla diyorum. Bağlantı ve çıkışta herhangi bir şey seçmiyorum. Katı simülasyona gelirsek, şekilde gördüğümüz gibi kanalımızı da açmış olduk. Geometrimizde arkadaşlar neresi kaldı en son? Şekilde görmüş olduğunuz kısımlar kaldı. Ölçüyorum, kaç milimetre? 3 milimetre burası. 2 milimetrelik bir takım seçip profille alabilirim ya da üçlük bir takımla doğrudan girebilirim. Ben 2 milimetrelik bir takımla seçmek istiyorum. Geliyorum arkadaşlar. Buradaki konturlarımı seçiyorum. Tabi burada ne yapabiliriz? Onu da göstermiş olalım. Aynı geometriden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Onay verdim. Takım ne demiştik? 2 milimetrelik bir takım seçeceğiz. Seviyeler, işin üst düzlemi ve profil derinliği seçtik. Teknoloji, takım yönüne bakıyoruz. Takımımızın yönü yanlış arkadaşlar. Sağ dedik. Evet, şu an doğru. Finish 0.5 mm diyorum. Derinliği bir daha kontrol edeyim. Evet. 0.5 insin diyorum. Bağlantılarda da yaklaşma diyorum. Teğet olsun. 5 mm ve aynı şekilde teğet çıksın. Ve takımı da aşağıda tut diyorum. Kalite hesapla simülasyon. Gördüğümüz gibi geometrimiz işlendi. Burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Transform menümüz var bizim. Transform menümüzde ne yapabiliriz? Döndür diyebiliriz. Döndür dediğimizde deltamı liste eylemi diyor. Farklı açılarda yapabiliriz. Ben burada deltayı seçeceğim. Kaç tane geometrimiz var arkadaşlar? 8 tane. Başlangıç açısı kaç? 0. Ve açı değişimi 8 tane de olduğu için 360 bölü 8 kaç tane? Kaç derece? 45 derece. Tamam dediğim anda herhangi bir işlem yapmama gerek yok arkadaşlar. Şimdi simülasyon yaparsam gördüğünüz gibi aynı takım yolu 8 tane olacak şekilde kopyalandı. Ve burada bu tip işlemlerin en büyük avantajı arkadaşlar, G-kodu oluşturduğunuz zaman takım yolu çok kısa çıkacaktır. Niye? Şekilde görmüş olduğunuz while do döngüsüyle program ve alt programlarla gördüğünüz gibi P4 alt programını çağırıyor sürekli yeni pozisyonunda. Program çok daha kısa çıkacaktır. Bu özellikle ne zaman önemli arkadaşlar? Makine imalatında kullandığımız tezgahlarda genelde data server yoktur. Herhangi bir geniş hafıza yoktur. Genelde 256 KB ya da 512 KB'lık çok küçük hafızalar vardır. Böyle durumlarda ne kadar programınız kısa olursa o kadar çok program sığdırabilirsiniz. İşte bunun için bu tip döngüleri kullanmak önemli. Menümüze tekrar gidersek, pardon yanlışlıkla bastık. Menümüze tekrar dönersek burada neler yapabiliriz? Döndürebiliriz, sarabiliriz, transfer edebiliriz yani çoğaltabiliriz, aynalayabiliriz yani mirror işlemi yapabiliriz. Artı dördüncü eksen bir parçaysa, dört eksen bir parçaysa bir tarafta yapılan bir işi dördüncü eksende dönüş ekseni etrafında döndürebiliriz. Bu bize çok büyük kolaylık sağlayacak bir menü. Simülasyon dersek gördüğümüz gibi parçamızı bitirdik. Delikleri bilerek delmiyorum. Zaten delik delme ile ilgili yeteri kadar örnek yapmıştık.